Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada yıl sonu büyüme beklentilerinin %5,8'in dahi oldukça üzerinde olduğunu vurgularken, ihracatta rekor üstüne rekor kırıldığını, 210 milyar dolar civarına yaklaştıklarını ifade etti. Piyasalar Erdoğan'dan enflasyon ile faiz olgusunda mesaj beklediği için piyasalarda önemli bir hareket yaratmadı. Ancak dün gece gelen FED toplantısı tutanakları sonrasında dolar Türk lirasındaki yükselişler hızlanırken 8,60 seviyesinin aşılması halinde tekrar sert yukarı yönlü hareketler başlayabilir. Küresel borsalarda sert satışların yaşanması, bugün Borsa İstanbul 100 endeksinde de satışların ağırlık kazanacağının bir göstergesi olarak yorumlayabiliriz. FED toplantı tutanaklarında taperinge bir adım daha yaklaşılırken, bu aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin para çıkışı anlamına geleceğinden dolayı Türkiye'de de bu durumdan olumsuz etkileneceğini düşünüyorum. Hatta ilk yansımalarını da kur üzerinde izlemiş olduk. Bugün yurt içerisinde Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan toplantı saat 13.30'da başlayacak ve buradan verilecek mesajları da yakından takip ediyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 12 Ağustos'ta faizleri sabit bıraktığı toplantının tutanakları açıklanacak. Ama yurt içerisinde FED toplantı tutanaklarının fiyatlanmasının daha fazla baskın olacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan verilerde konut başlangıçları beklentilerin altında 1,53 milyon adet olarak artarken yapı ruhsatlarının ise beklentilerin üzerinde 1,6 milyon adet olarak gerçekleşti. Konut başlangıçları 2 ay sonra tekrardan artış kaydederken yapı ruhsatları da geçen ayın ardından artış kaydetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları ise 3,2 milyon varil azalış gösterirken beklentiler 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Petrol stokları ikinci hafta üst üste azalış gösterdi ve son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonu baskılamak için petrol üretimini artırma isteği ve OPEC'te bu yönde baskı yapmasının yanında OPEC'in de halihazırda zaten son toplantısında üretimde artışa gidilmesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılayabilir ifadeleri yer almıştı. Ancak dün akşam gözler FED toplantı tutanaklarından gelecek olan mesaja çevirmişti. Aslında tutanaklarda yeni bir söylemle karşılaşmadık. Ancak tapering FED için daha sert bir şekilde dile getirildiğini ve daha güçlü söylemlerle tapering'i isteyen üyelerin giderek baskın olduğunu söyleyebilirim. Tutanaklarda üyelerin enflasyon oranının belirgin bir şekilde arttığını ve ılımlı hale gelmeden önceki aylarda muhtemelen yüksek seviyelerde kalacağını belirtirken, bu artışın ürün ve iş gücü piyasasındaki arz kısıtlamalarına ve ekonominin yeniden açılmasıyla tüketici talebindeki artıştan kaynaklandığını dile getirdiler. İki üye varlık alımlarının azaltılmasının para politikası duruşunda sıkılaşma anlamına geleceğini ifade ederken, istihdamda henüz toparlanmanın halen yavaş olduğu kaydedilen tutanaklarda okulların açılması, aşılanmanın hızlanması gibi faktörlere bağlı olarak istihdamda da yakın zamanda istenilen düzeye gelinebileceğini, ancak
varlık alımlarının azaltılması için verilere bakarak karar verileceği vurgulandı. FED tutanakları sonrası özellikle volatilitede biraz artış görülürken dolar endeksindeki güçlenmenin de sürdüğünü gördük. Ancak halen daha Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki baskının devam etmesi beni şaşırtıyor. Altın fiyatları tahvil faizlerindeki baskının devam etmesiyle ve sebebiyle şimdilik stabil hareket etse de altındaki satış yönlü düşüncemi henüz değiştirmiş değil. Kısa zaman içerisinde altın fiyatlarında tekrardan aşağı yönlü sert baskıların yaşanacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri bugün %1,24 seviyesinden işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise güçlü tapering mesajları ile dünü satıcılı kapatırken bugün Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia Fed İmalat Endeksinin 23,2 puan açıklanması beklenirken haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 362 bin kişiye düşmesi bekleniliyor. Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandemi seviyesi öncesi ortalaması olan 250 binden uzak seyretse de istihdamda toparlanmanın devam etmesiyle giderek ortalamaya yaklaştığını söyleyebilirim. Bu da tapering süreci yaklaştığının diğer bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Bugün küresel piyasalarda FED toplantı tutanaklarının yansımasını yakından takip ediyorum. FED toplantı tutanaklarından çıkan mesaj, güçlü dolar endeksi, güçlü Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizi, küresel borçlanma maliyetlerinde artış, gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı ve volatilitenin hızlanacağı bir ortama geçiş olarak yorumlanmalı. Piyasalarda bu çerçevede hareket edeceğini düşünüyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde açıklanan enflasyon verilerinde yıllık çekirdek tüfe beklentiler dahilinde %0,7 olarak açıklanırken aylık bazda çekirdek tüfe benzer bir şekilde beklentiler dahilinde %0,4 azalış gösterdi. Yıllık tüfe ise beklentiler dahilinde %2,2 açıklanırken aylık bazda tüfe benzer şekilde beklentiler dahilinde %0,1 azalış gösterdi. Ekim 2008'den bu yana en yüksek veri olarak kayıtlara geçerken daha önce Avrupa Merkez Bankası enflasyon konusunda simetrik olarak %2'yi kabul etmişti. Yani ara ara enflasyonun %2'nin üstüne çıkmasına müsaade edeceklerini ancak kalıcılık sağlaması durumunda mevcut para politikasındaki değişikliğin yapılacağını ifade etmişlerdi. Şu an için Avrupa Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşündüğünden henüz varlık alımlarının azaltılması noktasında bir adım atmış değil. Dolar endeksinin güç kazanması ile Euro dolar paritesinde kritik 1,17 desteği de kırıldı. Euro dolar paritesinde orta vadeli satış eğiliminin başladığını söyleyebilirim. Euro Türk lirası tarafında ise her ne kadar Euro'da aşağı yönlü baskı olursa da Türk lirasındaki değer kaybı ile yükselişe geçmiş olduğu görülüyor. Avrupa borsaları FED toplantı tutanakları öncesi günü karışık seyirde kapatırken bugün Avrupa borsalarında da satışların ön plana çıkacağını düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında varlık alımlarında değişikliğe gidileceğinin net sinyalleri verilirken Çin'den gelen haberlerle güvenli liman olması nedeniyle hafif yükselişle seyrini sürdürdüğünü ve değerli metaldeki yataylığın devam ettiğini söyleyebilirim. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1785 ve
95 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1770-1765 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki görülen hafif geri çekilme sonrasında ons altındaki görülen yukarı yönlü hareketlerle birlikte gram altında da yükselişlerin sürdüğünü görüyoruz. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 495 ve 505 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 480 ve 470 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.